Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. Şimdi 5. yıldayız. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Merhaba. Evimizin içinde çok güzel yenilikler, değişiklikler yaptık. Bunları size göstermek için çok heyecanlıyız. Hadi içeri gelin, hep beraber gezelim. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu videoda size hem karavanımızda yaptığımız yenilikler hem de aslında bütün detaylarından bahsedeceğiz. Başlıca yaptığımız yenilik tabii ki renklendirmeydi. Yıllardır beyaz ve gri olarak kullandığımız karavanımız artık renkli. Karavanımızda değiştirmediğimiz tek şey aslında mobilyaların yeri oldu. Renklendirmek isterken ilk aklımıza gelen şey tavanın detaylarını ortaya çıkartmaktı ve harika bir ahşap detayına sahip olduğumuzu fark ettik. Ön alanımızda çok güzel dekoratif bir alan yapmıştık biliyorsunuz, bilmeyenler için hatırlatalım. Ama şimdi yapacağımız büyük Türkiye turu, 81 il Türkiye turu için böyle güzel bir dekoratif haritaya sahip olduk ve onunla yer değiştirdi diğer detay. Karavanımızın sürücü kabininin üst tarafındaki var olan bölmeyi sökmüştük ve onun yerine sağlı sollu iki tarafta da yine yolculukta da kullanabileceğimiz, dekoratif de kullanılabilen küçük raflar yaptık. Malum sürücü kabini ve yaşam alanımız bir arada olduğu için güneş geçirmez perdelerimizi ayarladık. Çok da güzel oldu. Güneş gelen taraf, blackout perde olan taraf. Aynı zamanda tabii mahremiyet katıyor bu gibi şeyler. Bu tarafı da kapatınca dışarıdan içerisi hiçbir şekilde gözükmüyor ve şoför kabiniyle birlikte birleşince bu taraf komple ferah ferah bir alan oluşuyor. Oturma grubumuz L gibi gözükse de aslında kocaman bir dünya. Şöyle göstereyim hemen. Buranın altı kocaman bir depolama alanı. Normalde arka minderleri kaldırırsak kolaylıkla açılıyor. Masamızı burada saklıyoruz mesela kullanmadığımız zaman. Oturma alanımızın diğer tarafında ise yine farklı bir depolama alanımız var. Orayı gösterebilmek için size hemen şöyle. Bu alanda da içme suyumuz, akülerimiz, enerji sistemimizin bir bölümü mevcut. Bunları size artık Tolga anlatsın değil mi? Enerji sistemimiz 1 adet 325 watt monokristal güneş paneli, 1 adet 30 amper Havensys MPPT, yine 1 adet Havensys'in DC-DC şarjörü, 2 adet 105 amper toplamda 210 amper olmak üzere AGM aküden oluşmakta. Ayrıca 1 adet 1000 wattlık çift yönlü tam sinüs invertörümüz mevcut. Oturma grubumuz aynı zamanda U grubu, U şeklinde oluyor aslında. Burada L gibi gözüktüğüne aldanmayın. U şeklinde oluyor. Hazırda bir minderimiz var. Onu da buraya koyarak hep beraber rahatlıkla oturabiliyoruz. Tabii oturma grubunda şu anda eksik bir şey var. Masa. Masamız da geldiğine göre hemen size onu tanıtayım. Masamızı da kendi ellerimizle yaptık. Tolga'nın özel üretimi. Bu şekilde katlıyoruz ve
Aynı zamanda sehpa, çalışma masası, bilgisayar masası her şekilde kullanıyoruz. Hem kendi ekseni etrafında dönüyor, hem ileriye geriye bu tarafa dönüyor, bu tarafa alabiliyoruz. Çok portatif, fonksiyonel bir ürün oldu. Böyleyken her şekilde çevirebiliyorsun. Ha bak bu falan da çok güzel ha. Bilgisayar masası olarak şu fonksiyon çok mantıklı. Çok rahat kullanılır, yakın. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Bu tarihe geçsin. Kameralara kayıt altına alındı. Next Net sonunda beni yaladı. Bu tarihe geçsin. Vay be Max, neler yaptın sen? Kıskanmadım, merak etme, hemen bana koştu yalnız. Kıskanmadım, merak etme. Utandı. Utandı, bu çocuk utandı. Hem yedek ilave oturma alanı olarak hem de yatağın üstünde çıkabilmek için tabure olarak ufak bir alan daha ayarladık orada. Biz karavanımızda dikey yatak kullandık. Böyle bakınca biraz dar gibi gözüküyor insanlara ama yatağımız 195'e 115 santim. Yani çift kişilik yatak ebadında hemen hemen. Üst tarafında kıyafet için ufak bir depolama alanımız var. Yatağımızın hemen yanında yine havalandırma için bir camımız var. Bu tarafta da ufak bir USB şarj girişimiz var. Hem okuma ışığı olarak hem de telefon şarjları için kullanabiliyoruz. Ayrıca yatağımızın yüksekliği 83 santim yatak hariç. Böylelikle size inanılmaz derecede büyük bir depolama alanı sunuyor. Hadi hep beraber depolama alanına bakalım. Yatağımızın altı 1.95, 1.15 ve 83 santim olarak inanılmaz derecede büyük bir depolama alanı size sunuyor. Yaklaşık olarak 1800 litre hacminde bir depolama alanı var. Beş kahvalık yüksek rakım kitli dizel ortam ısıtıcımız bu bölgede ve hemen onun peşinde de Turuma Terme TT denilen 5 litrelik depolama hacmine sahip sıcak su elde ettiğimiz bir boiler bulunmakta. Yatağın altını gördüğünüz gibi içeriden de açabiliyoruz ama aynı zamanda dışarıdan da ta en uç kısma kadar ulaşım sağlayabiliyoruz. Banyoda alanımız dar olduğu için ve girişimiz dar olduğu için böyle katlanır bir kapı imal ettik bu tarafa. Banyomuzdaki tüm duvarları CTP panelden yaptık fakat üzerlerine cam mozaik uygulaması yaptık. Cam mozaikleri yaparken bayağı eleştirilmiştik. Çok küçük parçalar düşer onlar diye ama uygulamamız o kadar başarılı ki hala hiçbirisi kıpırdamadı. Banyo ölçülerimiz de 70'e 100. Ufak ürünler kullanarak içerisini daraltmamış olduk. Bu alanda da kocaman bir depolama alanımız var. Genellikle çekim aletlerimizi, şarj aletlerimizi vesaire saklıyoruz bu bölgede. Aynı zamanda da kontrol ünitelerimiz mutfağın hemen yanı başında. Bak, şarj kontrolü ve ısıtma sistemimizin kontrol ünitesi. Hemen üst tarafta da çoklu bir şarj giriş aletimiz var. 12 volt şarjlar için genellikle bunu kullanıyoruz. Geriye kalan tüm elektrik sistemimizin kontrolünü de buraya sakladık. Elektrik deyip geçtim ama su da burada. Temiz su deposu göstergesi, atık su deposu göstergesi, gri atık su ve tüm ışıklandırmalarımız buradan kontrol ediliyor. İçme suyumuzu zaten görmüşsünüz, alttaki depoda bidondan kullanıyoruz. Buradaki şarjlı pompayla mutfak musluğumuzda da, banyo musluğumuzda da aşağıda gördüğünüz ısıtma sisteminden sıcak ve soğuk su geliyor. 2 gözlü ocağımız var. Fazla yetiyor. Küçük tüple kullanıyoruz.
küçük normal piknik tüpüyle kullanıyoruz. Yaklaşık olarak 15 gün, 1 ay gibi bir sürede yeniliyoruz. Bolca depolama alanımız var çekmecelerimizde. Tabaklar, çanaklar hepsi burada. Kaydırmazlarla kullanıyoruz ki yolculukta asla hareket etmiyorlar. Kaydırmazlar karavan mutfağı için en önemli malzeme bence. Hiçbir şey devrilmiyor, dökülmüyor. Yerinden oynayıp ses bile yapmıyor. Bu şekilde portatif hepsi. Minik minik mutfak eşyaları. Bir evde ne bulunması gerekiyorsa karavanda da hepsi var. Çekmece ve dolap kapaklarımızdaki kullandığımız menteşeler ve amortisörler sayesinde hiçbir şeyde kilit yok gördüğünüz gibi. Ama yolculuklarda açılmıyor. Bu arada kahve reyonumuz. Bu tarafta da normalde bakliyatlarımızı saklıyoruz. Böyle burası tepeleme dolu oluyor. Ama tabii çekim için doldurmadık bunları. Dekoratif detaylara ve renklere uyum sağlaması için buzdolabımızı da siyah boyadık. Karavanımızın tamamında kontrplak kullandık. Farklı ölçülerde, kalınlıklarda. Çerçevelerimizi de kontrplaktan yapmıştık ama beyaz boyalıydı. Onları da ahşap rengi için renklendirdik. 4 yıldır kullandığımız perdelerimiz çok eskimişti. Güneşliklerimiz yıpranmıştı. Onları Bursa'da bir firmadan değiştirdik ve değiştirmişken de blackout perdelerle yeniledik. Artık tüm perdelerimiz güneş geçirmez. Karavanımızın deposunu açtığımız zaman depo alanına ulaşmakla birlikte aynı zamanda su tesisat alanına da ulaşıyorsunuz. Karavanda kullandığımız su tesisatını pneumatik sistem olarak değerlendirdik ve pneumatik sistem yaptık. 5. yılı bu sene ve bir damla dahi su akıtma yaşanmadı bu sistemde. Yatak altına dışarıdan da ulaşım sağlanabiliyor böylelikle. Panelin üzerindeki alana genelde kıyafetler, bu taraftaki alana da harcı malzemeler konuluyor. Bu arada benim karavanın en sevdiğim yanı şu üst alanda bulunan teras. Terasa çok güzel bir oturma şekli düzenleyip orada güzel güzel keyifler yaptık bunca yıl. İnşallah bu yıl da yaparız. Depolama alanından yer kazanmak için su depolarımızı beyaz ve gri su olarak aracın altına yerleştirdik. Bacağını çekebilir misin acaba? Nasıl çekeceğim? Tam burası destekliyor burayı. Biliyor musun? Bir de bir dakika. Peki bu kadar sıcak bir ortamda cam, kapı, pencere her taraf kapalı. Biz nasıl bu kadar rahat olabiliyoruz? Bu işin püf noktası yalıtım. Karavanımızda 2 farklı yalıtım malzemesi kullandık. Bunlardan birincisi Abba denilen bir malzeme. Çok güzel kayıyor. Evet. Abba yalıtım malzemesi alüminyum, balon ve alüminyumun baş harflerinden oluşmakta. 2 kat alüminyum balon olduğundan ve her iki tarafında da alüminyum malzeme olduğundan dolayı sıcağı dışarıya doğru yansıtıyor ve içerideki sıcağı da içeride tutmaya yardımcı oluyor. İkinci malzememiz de izoboz keçe. İzoboz keçe de inanılmaz derecede bir ısı yalıtımı sağlıyor. İster sıcak ister soğuk, siz aracın içinin nasıl olmasını istiyorsanız o sıcaklığı veya da o soğuğu korumak için birinci sınıf kalitede bir ürün. Yalıtım malzemenizi doğru seçtiğinizde 37-38 derece sıcaklarda karavanı cam, kapı, pencere kapatıp içerisinde rahat rahat oturabiliyorsunuz. Karavanın yaşam alanından yeteri kadar bahsettiğimizi düşünüyorum. Hadi dışarı çıkalım. Karavanı
Dış kısmını anlatmadan önce ufak bir püf noktası belirteceğim size. Aracımız güneş paneliyle enerjisini sağlıyor ama dışarıdan elektrik aldığımızda bunu nasıl hallediyoruz onu gösterelim. Ta. Şu görmüş olduğunuz ufacık malzeme sayesinde dışarıdan 220 volt enerji alarak hem içeride elektrik kullanabiliyoruz hem de yaşam akülerimizi doldurabiliyoruz. Ve evimizi taşıyan 4 tekerlekli aracımız Fiat Ducato 2009 model. 2009 model 13 metreküp. Genelde karavanlarda biliyorsunuz 15 metreküp kullanırlar ama bizim tercihimiz 13 metreküp. Birçok zorlu yola girdiğimiz için araçta yapmış olduğumuz bazı modifikasyonlar var. Bunlardan bir tanesi lastikler oldu. Lastiklerde Hankook markasının Dynapro AT2 modelini seçtik. MT tipi lastikleri bu. Yaz kış kullanıma uygun. Karavanımızda yaptığımız bir diğer modifikasyonda ön süspansiyonu iyileştirmek oldu. Bunun için de amortisör yükseltme kiti kullandık. Artık standarttan daha yüksek bir karavana sahibiz. Karavanda yaptığımız bir diğer modifikasyonda karavanın hem yol tutuşunu etkiledi hem de bize inanılmaz bir konfor sağladı. Nedir bu modifikasyon? Arka Air süspansiyon kiti. Air süspansiyonun en büyük avantajlarından bir tanesi konak noktasında düz zemin aramanıza gerek kalmıyor. İstediğiniz zeminde durup karavanı Air süspansiyon yardımıyla istediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Karavanda bir diğer detayımız da camlarımız. Camlarımız karavan camıdır. Çift katmanlıdır. Bu yüzden sıcak ya da soğuk geçirmezler. Umarız siz de bizim kadar karavanımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir maşallahınızı, beğeninizi, yorumunuzu alırız. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Karavanımızın yeni tasarımını Max çok beğendi. Gülden'in dediği gibi sizler de umarız beğenmişsinizdir. Bizim çok içimize sindi. Evet. Her bir detayıyla günlerce hatta haftalarca uğraştık. Ama çok içimize sindi gerçekten. Böyle bakmaktan gözümüzü alamıyoruz. İnşallah güzel anılara eşlik edecek bizimle bu haliyle. İnşallah. Evet dostlar, aracımızın tanıtımı böyleydi. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki macerada görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne var ne? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Hadi gidelim yürüyüşe.